Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Pull&Bear'da 419 lira olan bu çantadan öreceğiz. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Çantamız için pamuklu bir ipe ihtiyacımız var. Sarma bir ip kullanıyorum ben. Herhangi bir pamuklu ipi kullanabilirsiniz. Şu şekilde motifler yapacağız. Bu motiflerden 15 tane yapacağım ben. Hemen nasıl yapıldığına başlayalım. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka içerisinden 3 tane zincir çıkartıyorum. Bu zincirle birlikte toplamda 15 tane trabzan yapacağız. İkili trabzan. Zincirle birlikte 2 3 4 5 trabzanımızı tamamladık. Yani toplamda 14 tane yaptık. Bir de zincirimiz var 15. 15 trabzanı tamamladıktan sonra halkamızı sıkıştırıyoruz. Ve zincir çektiğimiz zincirin başına diğer halkamızı bağlıyoruz. Zincirimizi bağlıyoruz bu şekilde. Bir yuvarlak elde ediyoruz. Tekrar ikinci sıraya geçmek için 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu elimizde olan 15 tane trabzanın her deliğine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Şu zinciri dibine bir tane batıyorum. Bu şekilde 2 tane olmuş oluyor. Şimdi hemen yanındakine 1 2 yine yanındakine 1 2 bu şekilde tüm delikleri ikişer tane dolduruyoruz. Sırayı tamamladım. Hemen yine en son çektiğim zincirin başından bağlıyorum ve üst sıraya geçiyorum. Üst sıraya yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Hemen yine aynı zincirin dibinden bir trabzan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yine aynı delikten 2 tane trabzan yapıyorum. Bu bizim köşemiz olacak. Şu köşeler. Birinci köşeyi yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şurada hemen yanındaki zinciri boş bırakıyorum. Hemen yanındakine sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane boş bırakıyorum. Üçüncü zincire bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Burada yine bir taneyi boş bırakıyorum. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşemizi tamamladık. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkincisine sık iğne ile zinciri bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzanı boş bırakıyorum. Üçüncü trabzana sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir taneyi boş bırakıyorum. İkincisine, şu ikincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum.
Aynı deliğe tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyoruz, bir tane boş bırakıyoruz. İkinciye sık iğne ile bağlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz, 2 tane boş bırakıyoruz. Üçüncüye sık iğne ile bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, bir tane boş bırakıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı deliğe tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir tane boş bırakıyorum. İkinciye sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum, 2 tane boş bırakıyorum. Üçüncüye bağlıyorum. Şimdi bakın burada yine bir tane boş kaldı. Bir zincir çekiyorum ve çektiğim 3 zincirin üstüne buradan bağlıyorum. Şimdi şuradan bir tane yürütme yapacağım. Burada bir tane boşluk var. Bunu böyle yürüttüm. Şuradaki zincire geldim. Bu zincirden bu şekilde 2 tane zincir çektim. Şurada bağlama yaptım. Şimdi tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı zincire. Burası köşe. Bu köşeler her sırada aynı oluyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şurada çektiğimiz bir tane zincir var. Buradan 2 tane ikili trabzan çıkartıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen burada çektiğimiz 2 tane zincir var. Buradan da 2 tane ikili trabzan çıkartıyorum. Motifi biz yuvarlaktan kareye çevirdik bir alt sırada. Şimdi bu karenin etrafını dönüyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Son kalan şuradaki bir zincire. Şimdi bir zincir çektim. Orta kısma geldim. Köşe kısmına. Köşe kısmının ortasından 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine tüm köşeleri aynı şekilde döneceğim. Bir zincire 2 tane ikili trabzan, tekrar bir zincir çekiyorum, 2 tane ikili trabzan, tekrar bir zincir çekiyorum, 2 tane ikili trabzan ve köşeye geliyorum. Şimdi sırayı tamamladım. Üst sıraya, yani son sıramıza sıra geldi. Tüm zincirleri, tüm üstte gördüğümüz deliklere bu şekilde trabzan dolduruyoruz. Yine köşelerde 2 tane trabzan, bir zincir, 2 tane trabzan yapıyoruz. Hemen 2 zincir çeker, 3 zincir çekerek başladım. Yanındakine bir trabzan, ortaya geldim. 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken husus, şu trabzanın üzerindeki zincir bakın burada altta kalıyor. Buna da bir tane trabzan yapıyorsunuz. Bunu unutursanız birer tane eksik yapmış olursunuz. Hemen yanındakinin üzerine bir tane yapıyorum. Bir zincir var. Bir zincire bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine trabzan, yanındakine trabzan, bir zincire trabzan, 2 tane trabzana trabzan yapıyorum. Şu köşeyi tekrar göstermek istiyorum.
Şimdi köşeye geldim. Buradaki bir tane trabzana bir tane yaptım. Yanındakine bir tane yaptım. Şimdi buradaki çektiğimiz bir zincire ortadan batıyorum. 2 tane trabzan, bir zincir, 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi trabzanların üzerine yapacağım. Bakın buradaki trabzanın buradaki ortanın altında kalıyor. Bunu atlamayın. Mutlaka buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Yani şöyle gözükmüş oluyor. Şuradaki orta kısımda sanki 5 tane trabzan varmış gibi gözüküyor ama aslında buradaki trabzanın üstünün trabzanı o. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şimdi 15 tane motifi ördük. 15 tane motifin dizilimini göstereceğim sizlere. Öncelikle bu şekilde 5 tane motifi alıyorum. Şöyle çantanın ön yüzünün bir kısmını oluşturuyorum. Sonrasında bir tane motifi alıyorum. Bu şekilde katlıyorum. Burası çantamızın taban kısmı. Bir tane daha alıyorum. Şu şekilde katlıyorum. Bu boşluğun. Bu şu boşluğun. Diğer motifi alıyorum. Katlıyorum. Bu köşeye. Son bir tane şuraya. Ve elimde 5 tane motif kalıyor. Bunlar da yine çantanın arka yüzünün bu şekilde dizilimi. Çantamız bu şekilde diziliyor. Şöyle göstereyim üstten de. Dizilim bu şekilde. Şimdi bunu isterseniz iğne ile dikebilirsiniz. İsterseniz tersten tığ ile birleştirebilirsiniz ki ben tersten tığ ile birleştirmeyi tercih edeceğim. İğne ile daha kolayınıza gelebilir. Tek tek alıp birleştirebilirsiniz. Şöyle tutacağım. Ben bu şekilde birleştireceğim. Tam köşelerden. Birleştirme kısımlarını terste bırakacağım yani. İçten yürütmüş oluyorum. Şöyle 2 taneyi birleştirirken bir göstereyim. Arka kısımdan nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Arkadan böyle gözükecek. Birleştirmelerim. Şöyle tutayım yine. Şimdi şurada şunu göstermek istiyorum.
şu kısımlar normalde şöyle şuraya da bir motif olur mu diye düşündüm, düz olsun diye. Ama çantada zaten bu kenarları bu şekilde kıvrımlıydı. O yüzden bu şekilde bıraktım bunu. Şimdi bunları birleştirelim. Sonrasında tekrar kulp ve üst kenar kısımlar için tekrar buluşalım. Dediğim gibi ister iğne ile birleştirebilirsiniz, isterseniz benim gibi tığ ile örerek de birleştirebilirsiniz. Çantamın motiflerini birleştirdim. Gösterdiğim şekilde. Ve tığ ile birleştirme yaptım ben bu şekilde içte. İğne ile de dikebilirsiniz demiştim. Belki iğne ile dikerseniz biraz daha geniş olabilir. Şu an bu 30 santim olması gerekirken 27 santime topladı. Tığ ile ördüğüm için olabilir. Şimdi üst kısımları yapmaya geldi sıra. Onun için de tığıma aldım ilmeğimi. Şöyle şu üst kopçanın geleceği kısımdan başlıyorum. Buradan şu zincir çektiğim kısım var ya, tam orta kısım. Oraya trabzan dolduracağım. Bu kısma 6 tane ikili trabzan yapacağım. İki, 3, 4, 5 ve 6. Bu kısma yapmamın sebebi burayı biraz dönsün diye 6 tane yaptım. Geri kalanları 4 tane yapacağım. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane boş bırakıyorum. 3 tane trabzanın üstünü boş bırakıyorum. 4. trabzan deliğine 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar 1, 2, 3 taneyi boş bırakıyorum. Dördüncüye 4 tane trabzan yapıyorum. 3, 4. Bunu bu şekilde şu kısma kadar yapacağım. Şu kısımda tekrar göstereceğim size nasıl yapıldığını. Şimdi bu kısma kadar geldim. Bu kısımda benim şurada böyle 4 tane denk geldi. Mesela 4 tane denk geldiği için 2 tanesini yaptım. 2 tanesini de buradan şuradan yapacağım. Böyle yapma sebebim şuradaki üçgeni mümkün olduğunca toparlamak. Hatta şöyle yapalım. Bir tane yaptım. Şöyle tığımda bıraktım yarım. Hemen aynı delikten bir tane daha yaptım. Tığımda bıraktım. Şu tarafa geçiyorum. Buradan yine bir tane yapıp yarım bıraktım tığımda. İkinciyi yaptım ve hepsini birlikte çektim şu şekilde ve bir zincirle toparladım. Bakın şu şekilde toplamış oldu. Buradaki şu V işaretini bollaştırmamak için. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3 tane boş bırakıyorum. Dördüncüsüne 4 tane trabzan yapıyorum.
Şimdi yine uç kısmına geldim. Burada yine buraya 6 tane trabzan dolduracağım. 1 2 3 4 5 6. Bunu böyle 6 tane doldurmamın sebebi, tekrar açıklayayım. Buradan böyle kolay dönüş yapsın, büzüşmesin diye. Şimdi yine kalanları aynı şekilde dolduruyorum. Yine bu kısmı da aynı şekilde buradan daraltarak yapıyorum. Şöyle. Aynı işlemden tam tersi buralarına gelecek şekilde 4 tane. İkinci sırayı da öreceğim. İkinci sıraya geçelim, tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda şuradan bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi şunun tam ortasına geleceğim. Şöyle 3 tanesinin olduğu yere şöyle yürütme yaparak gelebilirim. Tam bu orta kısmındaki 3 tane olan buraya geliyorum. 3 tane zincir çektim. Buraya 1 2 zincirle beraber şu an 3 4 tane yeterli olur herhalde. 4 tane trabzan yaptım. Hemen buradaki boşluğa geliyorum. Buradan yine 4 tane trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Bu sırayı da buradan böyle boşluklara batarak 4'er tane trabzan yaparak dolduruyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Böyle boşluklara gelen kısımlara 4'er tane. Sonra bir üst sıraya geçeceğiz. 2 sıra ördükten sonra üzerine de bir sıra sık iğne gittim bu şekilde. Şimdi kulp yapma kısmına sıra geldi. Onu da yine buradan devam edeceğim. İpimi kopartmadan şuradan 1-2 tane yürütme yapıp sıranın sonuna geleyim. Tam ortadan başlamayayım kulp için. Kulbun kalınlığına da siz karar verirsiniz. Şöyle sıranın sonuna geldim. 2 zincir çektim. Şöyle arkasını çeviriyorum. Buradan isterseniz yalancı sık iğne yapın, isterseniz trabzan yapın. Kulba siz karar verebilirsiniz nasıl yapmak istediğinize. Ben yalancı sık iğne olarak yapacağım. Şuradan bakalım. Zincirle beraber şu an 3 oldu. Dört, 5, 6 tane yalancı sık iğne olarak kulbumu tamamlayacağım ben bu şekilde. Genişliğini bu kadar yapıyorum. Ve kulubun uzunluğuna da siz karar verebilirsiniz. Ne kadar uzun yapmak istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Bunu da bitirdikten sonra çantamız tamamlanmış oluyor.
Bir marka challenge videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomdan memnun kaldıysanız beğen tuşuna basarsanız mutlu olurum. Bana destek olmak amaçlı videomu paylaşırsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.